herhalde biz o yatırımı yaptığımızda da muhtemelen bizim ekosistemimizdeki herkes bunlar ne yapıyor diye sormuştur eminim. Burada ne kadar eksklusif içerik üretirsen, ne kadar kullanıcıya aktarabilirsen sen o kadar burada kendini rekabetten uzaklaştıracaksın. Bizim hikayemiz hep ölçeklenebilirlik üzerine. 10'a katlasın, 100'e katlasın, 1000 kat büyüsün, bütün dünyaya gitsin. Benim yatırım yolculuğunda asıl diğer tarafta bana halihazırdaki operasyonel altyapısını sunabilecek bir fon yapısına daha çok ihtiyacım var. Çünkü business development deskim yok benim. Podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümdeki konuğumuz Ahmet Berkman, Urban Riders, şimdiki adıyla Urban Active'in kurucusu. Bu güzel pazar gününde sağ olsun bizi kırmadı. Keyifli bir sohbet için buraya geldi. Tabii ilk olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını yaşadı. Umuyorum çok keyifli bir sohbete başlıyoruz. Evet Ahmet, senin girişimcilik hikayenden başlayalım. Ben seni uzun yıllardır tanıyorum aslında. Çok da uzun yıllardır tanıdığımız girişimcilere bugüne kadar yatırım yapmadık ama zor oluyor çünkü. Bazen birini tanıyorsun, bizim de mecburen bir şeye karar vermemiz gerekiyor yatırım yaparken. Evet ya da hayır diyorsun. Benim aslında zorlandığım durumlar ama seninle ilgili karar verirken hiç zorlanmadım açıkçası. Çok da güzel bir hikayen var. Senin hikayenden başlayalım. Yani bu işin başına ne zaman geçtin? Daha önce bir girişimcilik tecrüben oldu mu? İlk miydi? Biraz bize anlatırsan aslında Urban Riders'dan Urban Active'e doğru giden yolculuğu çok güzel olur. Öncelikle teşekkür ederim beni burada konuk ettiğiniz için. İlk konuk olmak da keyifli ve heyecanlı. Söylediğin üzere eski tanışıyoruz. Benim girişimcilik yolculuğum biraz daha hani normalin dışında bir seyir aslında. Ben üniversite mezunu olduktan sonraki süreçte normal commodity trading, plastik üzerine commodity trading ile başlayıp akabininde yatırım bankacılığı, private equity danışmanlığı gibi hani biraz daha sermaye piyasası related işlerde bu bir yaklaşık 5-6 sene kadar bir dirsek yaptık, eskittiğimiz oldu. O süreç içerisinde çok fazla hani işte yatırım şapkasıyla farklı alanlarda farklı işleri görme, deneyimleme fırsatı bulduk. Ve o sırada da hani hep içimde artık aileden midir nedir bilmiyorum. Abi bir şey de ben yapayım yani hani çünkü yatırım yapmak ya da işte o süreçlerin içerisinde çalışmak çok fazla know-how veriyor ama o içindeki insanın bir hani böyle bir kıpırtı var. Yani onu bir şekilde kendim execute etmek istiyordum. Dedim ki hani bir şekilde kendi işimizi yapmamız lazım ve 2014 yılında birkaç arkadaşımla beraber hani biz böyle küçük küçük farklı şirketlere bakarken, incelerken, onlar yatırım yaparken vesaire dedim hani gelin biz de bir şey yapalım. Biz de bir hani işe girişelim. Açıkçası da çok böyle acayip bir hani plan, program, business plan hani pitch deck daha oraların hiçbiri olmadan kendi işimizi kuralım diye bir şey çıktı. Ne derler? Hani fikir çıktı ortaya. Peki ben sana hikayenin öbür tarafını sarayım. Şimdi biz tanışıyoruz tabii. Bir gün baban geldi bizim ofise. Eyvallah olsun. İşte bu flash. Abi Pazar sabahının abi ne oluyor? Bir gün baban geldi. Dedi ki ya ben dedim biz Ahmet'le tanışıyoruz işte. Evet dedi o kurumsal finansman M&A böyle işler yapıyor ama şimdi dedi bir şeylerden bahsediyor. Girişimcilikle ilgili bir mottodan bahsetti. Ben de dedi çok hoşuma gitti. Destekliyorum ne istiyorsa yapsın gibi bir şey söyledi. Vay be, teşekkür Bilmiyorum ederiz. içi öyle midir Öyle. ama ben de hikayenin o tarafından 2013-14'te hatırlıyorum yani öyle bir sohbet ederken İlk defa duyuyorum. rüyamda böyle bir şey olmuştu. Sağ olsun. Bugün söyleyeyim. Teşekkür ederim kendisine. Günün Zaten sürprizi olsun. onların desteği olmasa bugünlere gelmek neredeyse değil. Kesinlikle imkansız. Ama onun da dediği gibi yani hani başkalarının hayallerini inşa edeceğine kendi hayalini inşa et ki yolunu bul gibi bir Evet, başkalarının quote'tu. hayallerinin peşinden gideceğine kendi hayallerini inşa et. Aynen işte onun gazıyla biz de abi giriştik bu işe. Girişirken de hani neden burayı seçtin kısmında ben yani sporu zaten hani liseden beri profesyonel baskette oynadım. Sürekli hayatımda spor oldu. O sporun disiplini, hazzı falan filan derken hani kendimle alakalı eşleştirdiğim ana kalemlerden biri spor. İkincisi de sanattır. Ben hani üniversiteye kadar işte bildiğin bayağı müzik gruplarında gitar, bateri, ıvır zıvır bir sürü hatta bugünkü sanatçının albümlerinde ücretsiz kayıtlarda destek olmak için bile müzik yapmışlığım var. Hani bu iki şey benim çok sevdiğim iki alandı. Bunu dedik nasıl hani bir işe çevirebiliriz? Şunu fark ettim Türkiye'de. Bu da M&A'nin bize katmış olduğu aslında çok büyük bir fayda.
belli sektörlerde birazcık vakit ayırdıysan o nelerin greenfield, nelerin daha disrupt edilmediğini görebiliyorsun. Ve ben hani sporu da merak ettiğim için çok okuyup ettiğim bir süreçti. Konvansiyonel spor salonu işi Türkiye'de daha yeni hani bebek adımlarını atıyorken biz disruptive grup stüdyosu işine girelim dediğimiz bir yıldan bahsediyoruz. 2014. Daha bugün son 2 yıldır hani bu iş iyice dünyada ve Türkiye'de palazlanmış noktada ki üstünden 8 yıl geçti neredeyse. Daha o zaman özel dersler yeni başlıyordu benim Yani, hatırladığım aynen. kadarıyla. Spor salonları vardı büyük ama özel ders konsepti yeni oturuyordu. Grup ders konsepti de nasıl diyeyim? Albenisi olmayan. Albenisi olmayan, Evet. daha sıkıcı Aynen öyle. bir konumdaydı. Bu sektörde çalışan çocukların sürgüne gittiği işte grup ders. Hani işte Besyo'dan mezun olurdu. Onu spinning bisikletinin başına koyarlardı. Çünkü çok efor. O da istemeye yapardı. Hiçbir albeni olmadan öyle giden bir işti. 2007'den 2014'e kadar da bu sekmedi yani. Biz de dedik ki hani bu alanda ciddi bir boşluk var. Biz bu alanda bunu cycling olarak değil herhangi bir grup dersiyle bu yola çıkarsak burada bir fırsat olduğunu karar verdik. Ama şöyle bir şey unuttuk. Şimdi project manager olarak ya da işte yatırımcı şapkasıyla ya da operasyoncu şapkasıyla böyle bir şeye okey dediğin noktada işin mutfağından eksiksen çok büyük sıkıntı yaşıyorsun. Biz de dandun girdik abi affedersin. Hiç böyle hani hesap kitap yapmadan. Tamam dedik yaparız bunu zaten business plan yapmayı biliyoruz. İşte finansal mali tablo biliyoruz falan abi okey Buna startup diyor muydunuz? demiyorduk. O gün demiyordunuz herhalde. Benim için o bir startup değildi. Evet, Çünkü yani aslında ihtiyacı gördünüz. Yeni bir konseptle yani restoran açmak gibi Evet, bir şeydi evet. o günün. Yani. Ölçeklenebilirliği Evet. belki İşte dükkan yoktu. yani atıyorum 15 dükkana çıkabileceğin bir aslında traditional yemek business'ının spora evrilmiş haliydi. Sadece daha seksi olan tarafı disruptive olması, başkasının yapamıyor olacağı olması falan filan gibi şeyler ama günün sonunda biz buna bir hani bir kere içinde teknoloji de olmadığı için hiç startup gibi şey yapmadık. Kaldı ki zaten o günkü yatırımcı yapısında da hani co-founder'lık falan da yoktu. Bunlar benim arkadaşlarım beraber hani yatırımımızı yaptık. İşin başına ben geçtim. Onlarla da sohbet ediyorduk yani. Onlar da kendi feedbacklerini, know-how'larını Peki paylaşıyordu. şimdi bizi izleyen veya dinleyen dostlarımız için şöyle bir şey yapalım. Urban Active'i bilmiyor da olabilirler çok fazla. Bilenler yani Tabii. büyük bir kitleniz var onu biliyoruz anlatırsın birazdan ama bilmeyenler de var. Ne yaptığını bence bir Tabii. hani nasıl başladı, nasıl bir business bu, nasıl bir iş yaptınız, şu anda nasıl bir iş var Neredeyiz? belki bir anlatırsak oradan birazdan söylediklerini daha anlamlı olabilir. Şu ana kadar anlattığım bütün süreç aslında bir spinning stüdyosu kurulması üzerineydi. Yani spinning stüdyosu dediğinizde nedir? İşte grup dersi temalı bir aslında fitness stüdyosu. Ama Evet. sadece grup dersinin olduğu. Şu an ne yapıyoruz da ders diye dönersek biz şu anda o grup derslerinin çeşitliliğini A'dan Z'ye yaklaşık 12 tane farklı ders kategorisine böldüğümüz yine grup dersi temalı bir community stüdyosu haline geldik. Çünkü fitness stüdyosundan community stüdyosu haline geldiğimizi fark etmemiz de yaklaşık bir 3-4 sene aldı. Çünkü Ne zaman fark ettin kitlenin, topluluğun, komünitenin gücünü? tam tarih söyleyeyim. Evet. Şubat 2018'de fark Şubat ettim. 2018. İlk etkinliğimizi yaptık. Belki biz dışarıdan senden önce mi fark ediyorduk Olabilir. acaba? Yani şey çünkü ben izliyordum bu sosyal medya mecralarında filan. Yani yüzlerce kişi, binlerce kişi bir şeyleri beğeniyor. İşte birbirine gönderiyor, takip ediyor filan böyle hep kalabalık bir grup fotoğrafı çekiliyor. Biz nasıl bir şey bu filan diye Zaten Urban dışarıdan- Riders'ı izliyorduk Evet, açıkçası. Öyle bir algısı vardı. Gelen arkadaşlarımız filan anlatıyordu. Çok güzel, çok memnunuz diye. Ama siz bir aile gibiydiniz herhalde o sürede. Evet. Belki bu kadar büyük değildiniz sayı olarak. Belki pandemiden önce bir dönem daha büyüktünüz belki de ama 2018'de keşfettin. Sonradan herhalde 2018'de keşfetmekle birlikte de bunun ölçeklenebileceğine mi Aynen karar öyle. kıldın? Orada Aynen. da herhalde arada bir süre geçti diye tahmin ediyorum. Şöyle yani işte dediğim gibi bu kurulum aşamaları falan filan işi öğrenme ıvır zıvır biz bir böyle bir battık ondan sonra bana dedi yani ben bu arada hoca değildim hani onu da söyleyeyim işte dedim ya operasyonculukla işin mutfağı bambaşka işler kaldı ki bugün startup dünyasında da bence olmazsa olmaz olduğunu gördüğümüz bir şey. Yani şunu mu diyorsun? Mutfağını bilmediğin işi yapamazsın. Aynen öyle. Yani yazılımcı değilsen, teknoloji bilmiyorsan ve bu işe öğrenmeye niyetli değilsen startup kurmamalısın. Kendi fikrim. Yani bugün Sen ben teknolojiyi de hiçbir şey bilmiyorum ama Zorla öğrettiler yakında diyorsun. kod yazacağım yani o Hı hı. noktaya geliyorsun. Çünkü saygı kazanmak zorundasın ve insanlarla aynı dil konuşabilemiyor bile olsan o pragmatik level'da anlaşabiliyor olman gerekiyor ki iletişim kuvvetli olsun. Bizim işte de öyle. Hele sporda yani eğitmen level'ında bir know-how'un yoksa o insanların senin işine olan aidiyetini
devam ettirmen çok hatta imkansız. O yüzden hani mutfağa girmek zorundasın. Neyse, uzun lafın kısası biz hoca olduk, öğrendik, battık, çıktık. Bütün ekibi baştan aşağı restructure ettik. Kendi know-how'ımızla, kendi vizyonumuzla. Ve ondan sonra hatta bizim ilk ismimiz Urban Spinners'dı, bunu çoğu insan bilmez. Urban Riders markasını rebrand ettik 2016 Kasım ayında. Kendi kurduğumuz, özel sektörden aldığımız insanlarla, spor akademisinden değil de daha işte Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi'nde medya iletişim vesaire okuyan, daha heyecanlı, böyle idealleri olan insanları alıp spor eğitimine evirip onları böyle birer celebrity'ye çevirme modeline dönüştürdük. Belli bir kalibredeki müşteri ya da o komüniteye ait olmak isteyen şahıs karşısında sadece spor yapan insan değil, sporun 360 derece etrafını süsleyebilecek nitelikte şey de istiyor. Hani donanım da istiyor. O donanım içinde bir tık daha böyle farklı alanlarda okumuş, farklı ailelerle büyümüş, hikayesi olan, bu BESYO'dan da çıkabilir bu arada, yanlış anlaşılma olmasın, İnsanlarla donattık. Ben kendim de öyleyim. Spor Ben sana değilim. başka bir anekdot da anlatayım. Bak, bunu da anlatmadım. Yine bir flash. Abi Bir hepsini gün burada spora gittim. bombalıyorsun. Bir gün spora gittim. Yıl herhalde kaç? 2014-15 olmalı. Herhalde yeni kuruluş dönemlerinizden bahsediyorum. Bir sizin tarafta bir spor hocası. Hı hı. Sizin komünitenin içinde biriyle tanıştım. Daha doğrusu kulak misafiri oldum. Urban Riders'da işte hocalık yaptığını söylüyordu. Antrenör. O profil mesela beni çok şaşırtmıştı. Yani aslında spor yapmayı seven, bambaşka bir meslek sahibi, belki de kim olduğunu bile Anladım hatırlarsın. ya. Bambaşka bir meslek sahibi. Fakat tutkuyla herhalde o işi yapıyordu ve çok istiyordu yapmak. Bundan bahsediyordu. Çok şaşırdım. Biraz da sohbet etmiştik filan. Çok alışılagelmiş dışındaydı gerçekten. Yani ne bileyim, hatırlamıyorum mesleğini de, işte bir finansçı, bir endüstri mühendisi vesaire. Bambaşka bir iş yaparken haftada 2-3 gün, artık kaç saatse gelip orada ders veriyor. Aslında belki ekonomik bir kazanım için bile yapmıyor olabilir ya da yapıyor olabilir, bilmiyorum, ama daha çok sevdiği için, orada olmak istediği için yaptığını hissettiriyor. Bu da herhalde bunun gibi, bunlara evangelist diyoruz herhalde bir taraftan. Bir taraftan ne diyebiliriz? Hani pioneer diyelim, öncü diyelim. O tip insanların bu toplulukta olması da topluluğun daha hızlı genişlemesini ve aynı profildeki insanların gelmesini sağlıyor gibi anlıyorum. Aynen öyle. Bizim de zaten hikayemizde 2020 mi 21 yılı mı biz bir araya geldiğimizde 2020'de 2020 flört etmeye flört başladık. ettik. 2021'de de nikah kıydık. Evet, nikah diyebiliriz. kıydık diyelim, yatırım yaptık Aynen. diyelim. Bizim hikayemizde de beni çok etkileyen şey demiştin. Yiğit, biz bir şekilde bir komünite oluşturmayı öğrendik. Bunu iyi bir şekilde yönetmeyi öğrendik. Bir aile gibi binlerce kişiyi bir araya getirmeyi öğrendik. Şimdi aynısını dijitalde yapacağız. Çünkü bizim açımızdan yatırımcı şapkasını taktığın zaman bir spor salonu işinden bahsediyoruz. EBITDA'sı var. EBITDA pozitif, yani vergi faiz öncesi kar edebilen bir kurumdan bahsediyoruz. Fakat bizim aradığımız, herhalde biz o yatırımı yaptığımızda da muhtemelen bizim ekosistemimizdeki herkes bunlar ne yapıyor diye sormuştur, eminim. Bizim hikayemiz hep ölçeklenebilirlik üzerine. 10'a katlasın, 100'e katlasın, 1000 kat büyüsün, bütün dünyaya gitsin. O kadar zor ki. Yani bir spor salonu operasyonundan bahsediyoruz en nihayetinde. Fiziksel lokasyon açmadan ölçeklemen zor. Dijitalde herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Pandemiyle birlikte daha da fazla yapmaya çalışıyorlar. Onu da soracağım. Muhtemelen pandemi senin için bir tetikleyici faktör olmuş olabilir hızlandırmak açısından, ama yani bu işin buraya gideceği sonuçta belli, ama pandemi birçok şeyi hızlandırdı dönüşüm anlamında. Bu da öyle oldu. Ben sende o komünitenin gücünü görüp bunu dijitale taşıyacağını bizi ikna edince ben orada tamam dedim. Şunu şöyle demiştim. En kötü kar eden bir spor salonumuz Aynen var. Ama üstüne gerçekten bu işi Ahmet dünyaya satabilirse, Türkiye'de ölçeklenebilirse, dünyada ölçeklenirse elimizde çok büyük bir değer olacak diye baktık, düşündük. Biz de o hikayeye inanarak girdik. Çok da şu ana kadar güzel gidiyor. Belki biraz rakamlar verirsin. Hani böyle 5 haneli üyelik sayılarına doğru yaklaşmak söz konusu. Amerika'da yepyeni bir stüdyo söz konusu. Bir spor stüdyosuyken grup derslerini, topluluk yaratmayı bütün Türkiye'de herhalde ilk yapan yerlerden biriyken aslında bu bir başarı bana sorarsan. Yani şöyle söyleyeyim. Benim böyle bir operasyonum olsaydı, kafayı yastığa koyduğumda derdim ki ya Yiğit, sen bir şeyler başardın. Hani 3 tane stüdyon var, yüzlerce üye var. Onlar geliyorlar, derslere giriyorlar. Stüdyo para kazanıyor.
Bu bir başarı hikayesi. Birçok kişinin duracağı yer aslında ama senin başladığın bir yer oldu, öyle söyleyeyim. Neden böyle bir meydan okuma yapmak istedin? Yani zaten işler tıkırında, tabiri caizse iyi gidiyor. Biz seni görüyoruz, uzaktan izleyenler var, içinde olanlar var. Herkes mutlu. Sen de mutlusundur diye düşünüyorum. Niye böyle bir meydan okuma seçtin? Abi o birazcık daha kişisel slash felsefi bir bakış açısı. Çoğu insan bunu bir konfor alanı haline getirip bunun içinde yaşayıp bununla hayatına devam edebilir. Buna da çok saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Bir marka yaratmak, markayı sürdürülebilir kılmak, insanların içerisindeki müşteri profilinin daimi kalıp yenilerine eklemek falan filan. Yani zor, kolay değil. Ama başarı mıdır diye sorarsam başarı bana göre göreceli bir şey. Benim için başarı dünyanın herhangi bir yerine, yani en azından kendim seyahat ettiğim ülkelerin içerisinde 100 kişiyle konuştuğumda 2 kişiye, 3 kişiye bu markayı biliyoruz dedirtebilmek benim için bir başarı. Yani bütün motivasyon hani bir legacy bırakabilmekten geçiyor. Bu Türkiye için de öyle. Şimdi İstanbul'da belki 100 kişiye sorduğunda 15-20 kişi en azından bulunduğumuz semtlerde ne yaptığımız işi biliyor. Bu çok güzel bir şey. İnsanların hayatını değiştiriyor muyuz? Evet, terapiyi bırakanından tut, hastalığı iyileşeninden tut. Yani bir sürü hikaye var. Bunlar da çok güzel. Çok ilginç bir hikaye var mı? Çok var. Bir tane anlatsan. Bir üyemiz kendisi kanser tedavisi görüyor. Çok ağır ilaçlar alıyor. Doktor da diyor ki hareket etmen lazım. Bir tane spor seç, spor yap falan filan. Kız bizim spinning'e başlıyor. Bu söylediğim olay 2017 falandır. 2017-18 arası. Kız başlıyor. Aradan 6 ay geçiyor. Kız kontrollere gidiyor. Doktor diyor ki iyi gidiyorsun. Devam et. İlaçları vermeye devam ediyor. Aradan bir 6 ay daha geçiyor. Doktor diyor ki sen ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. İlaçları da kesiyorlar. Acayip bir hani işte vücudundaki tümör risese girmiş. Ama bu daha önce gördüğümüz bir şey değil. Galiba inanılmaz keyifli bir hani stresin düşmüş, mutluluk hormonunu artmış vesaire vesaire. Yaptığın şeyden kopma. Neyse abi oturuyorum resepsiyonda böyle. Bir tane kız geldi, gözler dolu falan. İşte ben dedi size çok teşekkür etmek istiyorum. Neden? İşte bu hikayeyi anlattı. Siz işte sayenizde benim iyileşme sürecim şey oldu falan. Şimdi orada istiyorsan milyar dolarlık adam ol. Böyle bir dokunuşu yapabiliyor olmak zaten muhteşem bir his. Bunu bir kişiye aktarabildiğini gördükten sonra da neden daha fazlasını yapmayasın benim aslında kendi motivasyonumun cevabı. Bunu Amerika'da da yaparsın, Avrupa'da da yaparsın. Önemli olan o hizmeti, o hissi, o kişiye, o kendi hayatını değiştirebileceğin kanalı dünyanın farklı noktalarında yapabilecek altyapı ve know-how'a sahipsen bunun neden daha fazla insana ulaştırmıyoruz? Benim motivasyonum bu. Yoksa ben dükkan açayım işte 100 kişi girsin, ay sonu şu kadar cebime para kalsın. Saygı duymakla beraber beni motive eden bir şey değil. Zaten eden bir şey olmasa ben girişimci olmazdım. Dükkancı olurdum. Bugün de işte, Dükkancı mı diyorsunuz? dükkancılık abi o yani. Sektörde. Hani 4 tane Starbucks işletiyorum desen de dükkancısın. 4 tane Urban Active şubesi işletiyorum desen Doğru. de dükkancısın. Tek farkı brandi biz kendimiz yarattık. Bugün franchise versek ne farkımız var ondan? Hiçbir farkımız yok. Ama burada yaratmaya çalıştığımız işi ölçeklendirmemiz gerekiyor. Benim şahsi Şimdi motivasyonum ölçeklendirmeye geldik. Şunu hatırlıyorum. Ya çok büyük yatırımlar almadan aslında sen bu işi buralara kadar getirdin. Az önce de sohbet ediyorduk zaten. Kendini besleyebilen, sürdürülebilirliği olan bir operasyondan bahsediyoruz. Özel sos diyorlar. Secret sosunu birazdan soracağım. Dinleyiciler de öğrensin istiyorum biraz. İlham verir belki çünkü başka girişimcilere, başka yatırımcılara. Şöyle bir şey söylemiştin. Biz bu işi buraya kadar getirdik. Ölçekleyeceğiz. Bütün dünyayı açacağız, dijitalleştireceğiz. Ortada da bir şeyler vardı açıkçası. Heyecan vericiydi bizim için. Ama sen hani bizim yatırım yapmamızla ilgili oldukça ısrarcı oldun. Ama onun sebebi aslında o maddi kaynağı bulabildiğin başka yerler vardı. O dönemde konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. İçeri bir kurumsal yatırımcı veya bir fonun olmasına faydalı olacağını düşünüyordum. Ben açıkçası sana ne kadar faydalı olabileceğimizi bizim bilmiyordum. Biz de fonu yeni kurmuştuk çünkü. Çok da büyük iddialı cümleler kurmuyorumdur diye tahmin ediyorum o dönem. Hayal ettiğini buldun mu? Yani bizim gibi bir yatırımcının içeride olması Urban Riders'ı nasıl değiştirdi? Senin yolculuğunda nasıl bir mihenk taşı oldu? Oldu mu? Ya da beklediğini nasıl buldun? Merak ediyorum ben. Abi bir kere şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki startup yatırımcı ekosistemi / profilini zaten işte biliyorsun belli fonları dışarıya çıkardığın zaman
Belli sayıda melek yatırımcılar var. Genellikle de o sirkülasyon aynı insanlar üzerinde dönüyor. Benim yatırım yolculuğunda bu profil insanlara da ihtiyacım olduğu kadar asıl diğer tarafta bana halihazırdaki operasyonel altyapısını sunabilecek bir fon yapısına daha çok ihtiyacım var. Çünkü business development deskim yok benim. Ya da işte financial tarafta bütçe yapacak o kadar donanımlı bir ekibimiz yok. Bir tane işte hani finans sorumlusu var. Ben zaten eski M&A'ciyim. Startup sistemi. Ama sizin gelmenizle beraber ben bütün yatırım turlarının pitchlerini kendim yapıyorum. Doğru. Ama işte Emreler olmasa Tabii. o zaman işe ayıracağım vakit çok daha azalmak zorunda kalacak. O yüzden hani aylık raporlama bu bir düzendir. Rapor vereceğim bir insanın olması çok kıymetli. Onu da söylüyordun sen aslında. Bizimle birlikte bir finansal disiplin de gelecek diyordun. Çünkü hani biz daha melek yatırımcılar, arkadaş grubumuzla birlikte bu işe başladığımız için hesap verme konusu tabii ki var ama hani bir düzeni, bir sistemi yok. Yani bunlar oldu o zaman yani şey Tabii anlamında. canım, Hani benim için muhteşem finansal oldu. disiplin gelmesi, akıl fikir sohbet edebileceğin sürekli birinin olması. İhtiyacın olduğu Bizim ekip zaman de seni destek. çok seviyor bu arada. Ben onları çok seviyorum. Sağ Yani olsunlar. herhalde yüzlerce saat bugüne kadar geçirmişsinizdir diye tahmin Haftanın, ediyorum. yani abartısız söyleyeyim, haftanın mutlaka bir günü sohbetimizi yapıyoruz. Muazzam. Ayda mutlaka 2 defa oturup 2'şer 3'er saat sizin ofislerde hani fikir alışverişi yapıyoruz. Product'ı test ediyorlar. Yani hani bizde çalışsalar zaten bu kadar iş yaparlardı. Öyle bakınca da sizin sadece para değil, parayla beraber getirdiğiniz bizim şirketin hem kendine çeki düzen vermesi, hani şık durması adına hem de işini daha verimli yapması adına biz çok fayda görüyoruz. Görmeye de devam ediyoruz. İyi. Bunu duymak güzel. Artı- Çünkü biz akıllı sermayeyiz diyoruz. Doğru, Ben bazen benim için öyle. ekipteki arkadaşlarıma, ortaklarıma diyor, biz ne kadar akıllıyız acaba diye soruyorum. Gerçekten öyle çünkü. O founder'dan founder'a değişir. Ama Founder- niyetimizin iyi olduğu kesin. Yani destek %100. olabilmek adına biz de tabii istiyoruz ki bütün dünyaya Urban Active giderken nasıl Türkiye'de farklı fonlarla birlikte co-invest ediyoruz, eş yatırım yapıyoruz. Dünyadan 10 tane sana yatırımcı getirebilelim. Biz de oraları geliştirmeye çalışıyoruz. Ama olacak yani bizim de 2023'teki hedefimiz belki dünyada 100, 200, 300 tane fonla çok yakın ilişkileri kurabilmek artık. İnşallah siz faydalanın diye zaten en büyük şeyimiz o. Sizleri faydalandırabilmek diyeyim. Daha ölçeklenebilir bir yola venture capital fonlarının desteğiyle girip işi önce bir yurt dışına atalım dedin. Yaptın da zaten. O yüzden de biz de çok mutluyuz. Belki biraz Amerika'dan bahsedersin. Orada bir fiziksel stüdyo açıldı ama ondan önce Secret Sauce'unu birazcık bize anlatırsan eğer yani Full anlatırım abi. hiç Urban sıkıntı yok. Active neyi farklı yapıyor? Çünkü şunu da anlatırsın. Yatırım bulmak için Doğru muazzam zorlanılacak bir iş yapıyorsun. Hı hı. Yani bir fona bu işin ölçeklenebilir olduğunu anlatmak herhalde deveye hendek atlatmak gibi bir şey. Ben tahmin ediyorum çünkü nasıl sorular geldiğini. Nasıl anlatıyorsun? Senden dinlemek istiyorum. Abi aslında o kadar kolay ki tabii yani hani şey yaptıktan sonra, olayı anladıktan sonra şimdi fonların ve yatırımcıların kalıp 5 tane sorusu vardır. İşte ekibin var mı? Co-founder'ın var mı? Ölçeklenebilir mi? Yurt dışında ciro yapabiliyor musun? Gibi. Bir de rekabet, hani herkes bunu zaten yapabilir. Hani işte venture capital'lar diyor ya, işte Google Maps'te de var, ben bunu niye senin şeyinden arayayım. Buradaki secret sauce'un olayı community ve exclusivity'den geçiyor abi. Yaptığınız her işi eğer ki rekabetin içinde ezilmemek ve çok para yakmamak istemiyorsanız eksklusif yapmanız lazım. O da içeriye eksklusif vermekten geçiyor. Bugün benim olduğum alan işte 100 milyar dolarlık bir pazar baktığında bunun 30 milyar doları dijital ve %35 her sene büyüyen devasa bir potansiyelden bahsediyoruz ve önümüzdeki 2-3 yıl daha da disrupt olacağı için dijital tarafta daha da fazla oyuncuya ihtiyaç olacak. Çünkü herkes self brand olmaya çalışıyor. 50 tane kanaldan kendini satmaya çalışıyor. Which is fine. Çünkü bu şu demek, pazar büyüyor, millet uyandı, içerideki oyuncular. Bir şeyler değişecek. Burada ne kadar eksklusif içerik üretirsen ve o eksklusif içeriği ne kadar kullanıcıya aktarabilirsen sen o kadar burada kendini rekabetten uzaklaştıracaksın. Kaldı ki oyuncu sayısı da çok düşük pazar oranla. İşte bugün herkes
oyun stüdyoları, işte gaming işinden bahsediyor. Ne kadar hot bir topik olduğunu. Eminim kimse pazarları karşılaştırıp ne kadar supplier var, ne kadar pazar büyüklüğü var diye bakmamıştır. Gaming industry 170 milyar dolar. 2.8 milyon şey var. Yani app develop eden stüdyo var. Bizimkisi 100 milyar dolar. 750 bin provider var. Yani zaten burası darmadağın olacak. Ama burada Evet. bir inanılmaz bir greenfield fırsat var. Burada ayakta kalmak için secret sauce'unuz exclusivity'den geçiyor. Ben bunu full detayıyla anlatıyorum insanlara ki birkaç kişi daha yapsın. Hani oyuncular çoğalsın ve düzgün birkaç kişiyle bu Evet. iş büyüsün ki Piyasa büyüsün. yatırımcı da demek ki bu iş var, bak oyuncular da bunlar değilsin ve yatırım yaparken iştah artsın. Çok due diligence tarafında da kafasında soru işareti kalmasın istiyorum. Exclusivity de nedir abi? Kendi ekibini kuracaksın. İçerik üretimi olarak. Bu ekip sadece ve sadece senin içinde çalışacak. Başka yerlerde bu content'i veremeyecek. Ve sen o verdiğin content'i eksklusif tutarak kendi ekosistemin içerisindeki kullanıcılara bu content'i feed ettikçe adamları buna alıştıracaksın. Ve adamlar Ahmet Hoca ile bu dersi yapmak istiyorsa Urban Active Plus'tan başka bir şeyde onu bulamayacağını bilecek. Ve tersten gidelim. Bu malı bu şekilde word of mouth'la dışarıda sattıkça hocayı da popülerleştirecek. Ve hocanın popülaritesi app'in içinde büyüyecek. Bir anda hem Şimdi sizin binlerce takipçisi olan hocalarınız var. var. Onu görüyorum. Kendimiz de hepimiz öyleyiz. Ama biz Ama micro birbirinizi de büyütüyorsunuz. Yani onların o takipçi Evet. olmasının sebebi bizim kendi community'miz. evet. Çünkü onlar onunla övündüğü için işte atıyorum Yiğit hocamla bilmem ne yaptık. Ay çok güzel diye geliyor bir tane 500 bin takipçili influencer bir post koyuyor. Adam da yükseliyor şimdi ama adam yükselince o adamın kontenti nerede? Bizde. Urban Active'de yükseliyor. Adam o işten çıktığı noktada Urban Active'de aldığı leverage'i ne kadar sürdürebilir? Sürdüremez. Tartışılır. Yarattığımız barriers of entry zaten bu. Exclusive content yapacaksınız. Ekibiniz o exclusive content'in en önemli parçası olacak. Ve bu ekosistemi bu şekilde yukarı çekeceksiniz. O zaman müşteri retention'ınız da çok yüksek. Bir de tabii bu iş modelinde şöyle bir avantajı var. O da bizi hep heyecanlandırıyordu ilk günden beri. Yine tabii senin anlatımlarından anlıyorduk işin ölçeklenebilir bir yere gideceğini. Sen bir taraftan bir markalı bir grup dersi artı işte 12 farklı alan olmuş artık. 12 alanda grup dersi verebilen bir yapıya sahipsin. Ve bu işten para kazanıyor bu ekosistem ve hocalar besleniyor, herkes besleniyor. Aslında bu operasyon sürerken çok özel ilave bir efor sarf etmeden işi dijitale taşıyıp ekskluzif bir içerik üretebiliyorsun. En büyük artılardan biri de bu. Çünkü hani vardır eski bizim VHS beta kaset dönemlerinde hani şeyler işte yoga, meditasyon veya işte jimnastik o zamanki şeyiyle popüler tabiriyle televizyonlarda filan jimnastik dersleri olurdu ama onu tabii bir tek televizyondaki kitle izlesin diye. Gerçek bir stüdyo, gerçek bir ders yoktu orada. Şimdi siz aslında çekim yani sizin stüdyonuz bir taraftan da gerçek dersiniz gibi bir şey olmuş oluyor. Ve gerçek hocalarınız olmuş oluyor. Herhalde burada bir secret sauce dediğimiz kısmında bir bölümü de burada var. Yani o financial engineering tarafındaki secret sauce Evet. %100 bu. Biz stüdyoları aslında bir kaldıraç ve içerik merkezi olarak kullanıyoruz baktığın zaman. Çünkü fiziksel hocaları neredeyse hiçbir ekstra maliyete katlanmadan dijital alanda rahat bir şekilde orada da utilize edebiliyoruz ve o content'i biz aslında çok uyguna yapıyoruz. Ve bunu farklı dillerde de yapabiliyorsunuz. Tabii istediğin yani hatta şimdi işte farklı ülkelerde oraya geliriz, altyazı Amerika'ya dublaj, geliriz. Tabii altyazı dublajlarla beraber belki 8-9 ülkeye gideceğiz zaten bu sene. Ama bunun sana bir maliyeti yok. Yani bu setup'ta. Çünkü bizim stüdyolarımız zaten bu maliyeti üstlenmiş. Bu hocaları almış. Bu hocaları zaten parlatıyor, para kazandırıyor. Kendi komünitesiyle feed ediyor. Artı community'yi de leverage olarak kullanıyorsun. Çünkü o müşteriye de diyorsun ki bizim artık dijitalimiz var. Bütçen yetmiyorsa kardeşim al %10 fiyatına aylık bunu cebine koy. Bayramda Bodrum'a mı gittin? Git evinin bahçesinde push-up yap ama 25 lira 30 lira öde. Gene bize ait ol. Şimdi o da bir aslında secret sauce baktığın zaman. Yani fiziksel lokasyonların kıymetini içerik merkezi, yani içerik üretim merkezi ve nasıl diyeyim sana biraz entertainment center olarak kullandığımız için de o da çok büyük avantaj. Zaten hani aldığın funding çok düşük diyorsun. Sebebi bu. Sebebi de bu. Evet. Yani normalde sıfırdan bunu yapmaya kalkan biri çok milyon yakması gerekir. Hayal ettiğinden daha zor oldu mu? Bu komüniteyi online'a, dijitale taşımak. Ya kolay olacağını söylemedin hiçbir zaman ama ya da oldu mu daha gidecek çok mu yol var? Nerelerdeyiz sence?
Abi bir kere kolay olmadığı garanti. Yani hayal ettiğimden daha zor oldu mu kısmı bir hayal edebildiğim bir durum yoktu çünkü bilmiyordum. Daha önce yapmadığım Ben bir şey. teknoloji background'u değilim. Evet. Yani biz fiziksel işten şu an tamamen dijitale evrilmiş bir modeliz. İnanılmaz zor. Aslında sen fiziksel bir deneyim yarattın. Evet. Bunun sosyal medyayla vesaire mevcut teknolojilerle bir dağılımı oldu. Ama şimdi teknolojiyi doğrudan Urban Active'in bir app'i var. 10 binlerce müşterisi var diyelim. Daha büyük olacak. Şimdi o teknolojiyi sen sağlıyorsun artık. Ben bunu şuna benzetiyorum abi. Bu bizim Urban Spinners diye işte ilk hikayenin başında anlattığım hani hiçbir şey bilmeden dandun girip sonra hoca olmak zorunda kaldığım ve işi mutfağından öğrendiğim prosesin dijitalini yaşıyorum ben şu anda. Hiçbir fark yok. Yazılımcı olacaksın yani. Yani bu yazılım yani neredeyse ona doğru gidiyor. Çünkü şeye çok inanıyorum. Hani işte 3 tane temel prensip var. Derste de söyleriz. İşte saygı, disiplin, tutku. Saygıyı kazanmak zorundasın ki çalışan ekibin işe karşı o saygıdan dolayı disiplin sahibi olsun. O disiplinin getirdiği resultla da tutku hani bizi yukarıya taşısın. Bu arada bunlar Atatürk'ün lafı, o yüzden çok hani benimsiyoruz. Aynı şey öbür taraf için de geçerli ama şimdi ben founder olarak kod nedir, backend nedir, frontend nedir, işte Laravel nedir, UX, UI nedir gibi basic şeyleri bile bilemediğim noktadan kendimi geliştirmezsem bu insanların saygınlığını kazanamazsınız. Onların da disiplinini kaybedersiniz. Disiplin olmadığı yerde sürekli yazılımcı kaybedersiniz. Ben şu an o süreçten geçtim. Yaklaşık son 18 aydır, 2 yıl olmuş bu arada bizim Plus kurulalı. Geçen 3 gün önce 2. yılıydı hatta. O süreçte hani orada kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bu çok zor. Abi düşünsene, ben 35 yaşındayım. Hiç öğrenmediğim bir sıfırdan skill'i yeni bir şey öğreniyorsun. yeniden öğrenmek zorundasın ama işte hayat böyle bir şey, adama hani neler yaptırıyor. Okey, fine. O yüzden hani çok zor. Ama şöyle bir güzelliği var. Content'imiz, yaptığımız iş ve o hikaye bir şekilde hep güzel gittiği için o content'le biz o painful süreci hep besledik. Beslemeye de devam ediyoruz. O yüzden zor, çok zor. Hani bu işe gireceklerin hani akıl sağlığıyla alakalı kendilerine başarılar diliyorum. Herkesin yapabileceği bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Belki ben de yapamam, bilmiyorum. Sonuçta sonunda göreceğiz ne olacağını. Ama o zorluğun içinde de beni çok tetikliyor. Acayip keyif alıyorum. Çünkü bence başarı zorlandığın kadar hani kaldırarak geliyor. Ama zor yani, yalan yok. Hani Evet. gecemiz gündüzümüze girdi yani. Sen de biliyorsun. Evet ama güzel olacak. Çok güzel oldu. Olacak, Şimdi olacak, yeni olacak. app'i ben de indirdim. Gayet güzel. Daha da güzel olacak. Ama şeye katılıyorum. Yani çünkü bizde artık yatırım yaptığımız startup sayısı arttıkça hem yazılımcı bulmak zor. Maalesef. Bir taraftan insan bir şeyler hayal ediyor fakat bazı deadline'lar var, sprintler var, terminler var. Hani bir anda insan aklındakinin o ekrana epey ışınlanmasını istiyor ama Yok öyle bir abi, şey öyle yok. bir şey yok. O Senin bir- düşündüğün her şey minimum 2 hafta. Minimum o da yani. biraz uzun sürüyor, zaman alıyor. Ama bence müthiş bir yoldasınız. ederiz. Ahmet, çok da başarılısınız. Çok da memnunuz. İyi ki yatırım yapmışız. Dediğin gibi sonu güzel olur diye ben de umuyorum. Hikayeyi doğru anlattığımız sürece ben yurt dışından da önemli yatırımcıların burada olacağına eminim. Amerika'daki stüdyo da açıldı. Çok kısa sürede de çok büyük rakamlara ulaşmışsın. O da benim hoşuma gitti açıkçası. Peki 2023'te yani önümüzdeki yıl nasıl bir yerde göreceğiz Urban Active'i diyeyim? Neler var aklında? Yani şöyle mi, dünyanın şimdi biraz daha iş flagship stüdyolara doğru gitti. O zaman Amerika'da açıldı. Şöyle bir şey mi hayal edelim? Dünyanın 5 ülkesinde acaba Urban Active stüdyosu mu olacak ya da başka bir şey mi olacak? Dijitalde ne olacak merak ediyorum. Benim biraz buradaki hayalim Disneyland, Disney Plus mantığı. Bugün işte dünyada kaç tane Disneyland var? Paris, Los Angeles, Florida. Ve bunu ne feed ediyor? Disney Plus'taki stream feed ediyor. Bütün dünyada oralara gidiyor. Aynen. Biz de bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. Tabii kendi kalıbımız ve şeyimiz kadar ilk etapta. Ama vizyon, biz şu an şeyi kurduk. Yani altyapımızı kurduk, omurgayı sağlam oturttuk. İçeriğimizi global seviyede verebilecek bütün şeye sahibiz. Bu sene inşallah güzel bir hani bir ara yatırım turuyla da alacağımız yatırımla beraber ciddi bir growth'a koşacağımızı hayal ediyorum. Benim hayalim nedir diye sorarsan 2023 yılında Amerika'da bir presence, en az 15-20 bin paid subscriber'a ulaşmak ki bunlar gerçekten rakam değil. Amerika'da 15-20 bin üye. Evet, yani bunlar hani
Fiziksel lokasyonda nasıl bir üye sayısı olabilir? Fiziksel lokasyonda da 500 üye. 500 Çünkü üye. Metakarası Gerçekten orada dersler yapılıyor, dersler hocalar yapan, var. aynen. Aylık yaklaşık İçerik üretiliyor mu yoksa Türkiye'den İçerik mi geliyor? üretilmeye İçerik de başlanacak, üretilmeye aynen. başlanacak. Çok güzel. Ee, Kaç dilde içerik üretecek Urban Active 2023 yılında? Hedefiniz nedir? Şu anda İngilizce, Türkçe, Rusça ve İspanyolca. Zaten bunlar var. Çok önemli bir nüfusu zaten Aynen. bu diller kapsıyor. Arapçamız da var ama kullanmıyoruz şu etapta. Misafir geldi. Misafirimiz. Arapça da kullanıyoruz. Yani var ama kullanmıyoruz şu etapta. Yani tüm dünyayı cater şeyimiz, contentimiz var ama bizim için şu anda en büyük heyecan Amerika pazarı ve Türkiye'de ölçeklenmek. Şimdi Amerika pazarı zaten dev. Yani baktığın zaman spor sektörünün belki de %50'si pazarın Amerika'da dönüyor. Ve orada hani belli bir standarda oturttuktan sonra pazardan pastadan pay almak hiçbir şey değil. Çünkü bir tane en büyük oyuncu senede zaten 1.8 milyon yeni müşteri subscribe ettiriyor app'ine. Ben 20 bin dedim demin. Hani yani potansiyeli Çok büyük. anlamak adına söylüyorum. Çok büyük. Türkiye işte evet belki currency olarak, enflasyon olarak tatsız bir dönemden geçiyor olabiliriz ama Türkiye inanılmaz bir greenfield. Yani bu down cycle'ın tersine döndüğü senaryoda ayakta kalan oyuncuların %2 piyasa büyümesi demek, %500 büyümek demek aslında bizim için. Yani Türkiye'de spor greenfield ve şu anda bunu bizden başka bu kadar donanımlı yapan çok oyuncu da yok. Bu avantajı da kullanabiliriz. Biraz daha anladığım kadarıyla hocalar seviyesinde trainer diyorsunuz, işte PT diyorsunuz. Daha misafirimiz gitmedi. Daha biraz daha günlük kaygıların, kısa vade Short term işler var. düşünülebilen bir sektör. Normal. O da çok normal çünkü herkesin bir geçim kaygısı var. Survival of the fittest Evet, şu an yani. evet. O da okey. O da okey. O da tabii yatırım alan, biz startup'ız ölçekleniyoruz diyen biri için bir avantaj Aynen anladığım öyle. kadarıyla. Aynen. Siz de bunu kullanıyorsunuz. Biz de bunu kullanıp hani Türkiye'deki growth'umuzu da göz ardı etmemeliyiz diyoruz. Çünkü Türkiye çok büyük bir pazar. Yani biz onu bu bayramda anladık abi. Ben bayramda dedim ki reklam bütçelerini %70 kısalım. Bayramda kim spor yapar? %70 kıstık. 3 kat falan acquisition arttı. Çünkü herkes bir baktım. İnsanlar biraz boşa düşünce. Bodrum'da push-up story'leri geliyor. Yok işte koşu story'leri geliyor. Abi sapık gibi spor yaptılar ya. Orada ampul yandı bende. Demek ki bunların kafaya bu iş oturmuş. Yükleniyoruz. Güzel. Enflasyon böyle devam eder, etmez vesaire. Türkiye'de yaşıyoruz. Biz bu beti gene yapalım. Amerika'da bizim hedgimiz. Amerika'da da büyüyelim. Olur da Türkiye'nin şartlar, enflasyonu, o su, alım gücü biraz normalleşirse. Güzel olacak 2023. Ben çok inanıyorum. Güzel bir yıl olacağını ben düşünüyorum. çok inanıyorum. Özellikle 2024 ile birlikte bayağı şimdi umuyorum Türkiye'de ekonomik resim bunun tam tersine doğru. Ben de Yani çok sonuçta sonsuza kadar tabii ki abi, kötü nereye gidecek kadar bir böyle ekonomiden bahsedemeyiz. Aynen öyle. Ekonomi de döngüsel, cyclical. Mutlaka bir yerde. Biz de buy low sell high psikolojisiyle şu an bu pozisyona yatırım yapmalıyız yapıyoruz diye düşünüyorum. Doğru. İki taraftan da bizim 2023 vizyonumuzda Amerika ve Türkiye'de bu işi büyütmek. Zaten şu an halihazırda bütün ülkelere açığız. Orada da hani en compatible bulduğumuz ülkelerde küçük küçük marketing şeyleriyle giriş yapmak ve hedefimiz de 2023 sonunda 100 binin üstünde paid subscriber'a gelmek. Bunun da ortalama işte $2,5-3 bandına oturtup bu işi artık hani proven, globally proven bir hale getirip ondan sonra da bu işi bilen sizler ve diğer fonlarla elimizden tutup bu işi legacy haline getirmek. $2,5-3 ARPU. Değil mi? Evet. Yani average revenue MRR per yani. user. MRR. Evet, güzel. Yani bu içeriği Çok uygun. üretebilme avantajını ben yakından içeriden bildiğim için bahsettiğimiz ARPU'lar yani kullanıcı başı ortalama $2,5-3 mı gelecek? Yanlış mı anladım o tarafı? Evet, Türk lirası dolarla kombinlediğimiz yani noktada bu oralara esasında benim diyen içerik üreten platformların şeyi hemen hemen Türkiye'deki ARPU'su. Sizin kontentiniz çok daha uygun fiyatlara üretilebiliyor. Daha önce konuştuğumuz sebeplerden. Yani bu da aslında önemli bir ölçeklenme yani daha doğrusu hem ölçeklenme hem de sürdürülebilir ölçeklenme potansiyelini taşıyor. Vallahi umuyorum. Muazzam bir yıl olacak 2023. İnşallah. Yavaş yavaş kapatalım. Tabii ki. Yatırım turu planlıyor musun 2023'te? Bir de onu merak ediyorum. Onu da alıp Ocak sonu gibi aslında bir hani safe note structure'ıyla bir bridge round yapmayı planlıyoruz. Çünkü bütün bu anlattığımız restructuring şeyi bu tur işiydi. Yani bu turdaki growth'umuz da var hani çok şükür. Ama artık hani yatırım yapacağımız altyapısal hiçbir şey kalmadı. Ekibimizi kurduk. Belki teknoloji ekibine bir 3-5 kişi daha alırız.
Content zaten çok iyi. Yeni stüdyolarımız muhteşem oldu. Ekipmanımız vesaire her şeyimiz var. Biz artık marketinge basacağımız bir dünyaya geldik. Bunun Çok için de güzel. artık bir growth capital rounduna gireceğiz. Bir ara bridge round yapacağız. Ocak sonu gibi hani bunu yapmayı planlıyoruz. Zaten küçük küçük hani flört de etmeye başladık sağıyla solla. Onu da işte bir 2 ay içerisinde kapatıp ondan sonra Series A'ya koşacağımız bir 2023 yolumuz var. Yani Şubat, Mart, Nisan bandında minik bir safe note üzerinden yatırım turumuz olur. Çok güzel. Süper. Ahmet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğin abi. için. Bizi Sağ ol. kırmadın. Sağ ol. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Umarım bir daha burada oluruz. Umuyorum. Şöyle bir- Seneye bir daha burada olup IPO konuşalım. Series A. Bu da olur. Series B de olabilir. Series Hepsi olur. B. Ne derseniz. Series B. Evet, Tamam. güzel. Okeydir. Okey, çok çok teşekkür ederim. teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet. Sağ olun.